bahçeye veya saksıya domates ektiğinizde iyi verim alamıyor musunuz? Bunun en büyük sebebi domates bahçedeki bütün kalsiyumu emer. Bu kalsiyumu destekleyebilmek için bildiğimiz yumurta kullanırız. Ama bu yumurtayı değil, benim hazırlamış olduğum bu yumurta kabuklarını kullanmanız gerekiyor. Ama eğer benim bu atmış olduğum yumurtaları toprağa koyarsanız yaklaşık 2 ya da 3 sene içerisinde anca domatese etki verir. Zaten domatesin meyve verme süresi 3 aydır. O yüzden biz toprağın kabul edeceği forma getiriyoruz yumurta kabuklarını ki bu şekilde daha faydalı olur. Biz şimdi bu işlemi nasıl yapıyoruz? Buyurun birlikte izleyelim. Yumurta kabuklarını nasıl hazırlamalısınız? Yumurta kabuklarını 200 derecede 10 dakika pişirdiğinizde organik zar gider, bakteri kalmaz, toprağa eklediğinizde kötü koku oluşmaz, küf riski düşer, öğütmek kolay olur ki toz haline getirdiğinizde toprakla temas çoğalır, çözülmesi hızlanır. Yumurtadaki kalsiyum karbonat toprağın kabul edeceği forma daha hızlı ulaşır. Bu da domates fidesinin bebekken kalsiyum ile beslenmeye başlamasını sağlar. Domatesin toprağında kalsiyum var ise verim yüksek olur. Önce domatesin saksıya dikimi nasıl yapılmalı onu izleyelim. Saksının 3'üne bahçe toprağı dolduruyoruz. Markette satılan bitki toprağı kullanmıyorum. İçerisine vermikülit ekliyorum. Toprağın su ve besin tutma kapasitesini arttırır. Kökleri havalandıran, köklendirme başarısını yükselten doğal bir mineraldir. Steril yapısıyla hastalıkları önler. Hafifliğiyle toprak sıkışmasını engeller. Bunun üstüne torf toprak ekliyorum. İlk 1-2 hafta fidelerime güçlü mineral desteği vermem lazım. Markette satılan topraklar mineral açısından zengin olsa da bitki bu mineralleri kısa sürede tüketmektedir. Bir süre sonra bitki toprağı besleyiciliğini kaybeder. Bu yüzden saksıda çoğunlukla bahçe toprağı ve vermikülit kullanıyorum. Bahçe toprağı içerik açısından daha zengindir. Toprağımızı iyice ıslatıyoruz. Fideyi dikmeden önce zaten kuru olan toprak dikim sonrası vereceğiniz suyu ilk önce kendine çekecektir. Bu yüzden dikimden önce mutlaka toprağı ıslatın. Domates fidelerini saksıya dikerken açtığımız çukurun dibine fırında pişirerek hazırladığımız yumurta kabuklarından ekliyoruz. Domates iyi bir gelişim sağlayabilmek için topraktaki tüm kalsiyumu kullanır. Biz bunu desteklemezsek ilerleyen süreçte domateslerin altlarında çürükler oluşur. Buna çiçek burnu çürüğü de denir. Çoğunlukla saksıya dikilen domates fideleri ilk aylarda gelişim sağlarken ilerleyen süreçte meyve verimi ve fide gelişiminde sıkıntılar yaşanmasının sebepleri toprağın içerisindeki minerallerin domatese yetmemesidir. Sadece su vermek yeterli olmayacaktır. Yaklaşık 10'ar santimetre aralıklarla domates fidelerinin saksıya dikimini yapıyoruz. Ben burada bodur çeri domates fideleri dikiyorum. Eğer sırık domates gibi daha çok büyüyen domates fidesi dikecekseniz her fide için en az 10 litrelik saksılar kullanmanızı öneririm. Tüm fidelerin dikimini yaptıktan sonra can suyunu yani ilk suyunu vermeyi unutmayın. Köklerin toprağa daha iyi tutunabilmesi için ilk sulamayı bol bol yapın. Az önce ilettiğim gibi sırık domates gibi büyüyen domates fidesi dikecekseniz işte buradaki gibi en az 10 litre toprak kapasitesi olan bir saksıya dikim yapın. Daha küçük bir saksıya dikim yaparsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Domates fidesinin bahçeye dikimine gelince çukurumuzu açtıktan sonra yine kalsiyum desteğini unutmadan yumurta kabuklarını çukura döküyor ve fidemizi dikiyoruz. Dikkat ettiyseniz bahçeye dikiminde de toprağın nemli olmasına dikkat ediyorum. Kuru olan toprağa dikmeyin. Önce toprağı bol bol ıslatın. Fide dikiminden yaklaşık bir hafta sonra fideleri kontrol ettiğimizde boylarının uzadığını ve sağlıklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
Domates fidesinin toprak üstündeki 3-4 parmak kadar yeri toprakla örtün. Yani kök boğazına toprak yığın. Köklere zarar vermeden fidenin etrafındaki toprağı kazın. Hem havalanmış olur hem de kök boğazı için toprak toplamış olursunuz. Bu şekilde yaptığınızda yani toprak yığıp örttüğümüz gövdeden de köklenmeler oluşacak ve domates daha fazla beslenmeye başlayacaktır. Birkaç hafta sonra bu toprak yığma işlemini tekrarlayın. Unutmayın ki domates fidesinin toprak üstünde kalan sapını toprakla örterseniz hemen köklenmeye başlar. Bazı videolarda domates fidesini toprağa yan yatırarak dikerler. O işleme gerek yok. Mantar hastalıklarına ve zararlılara davetiye çıkarırsınız. Siz ara sıra benim yaptığım gibi gövdeye toprak yığın yeter. Saksıya dikim yaptığımız bodur çerilerin gövdesine toprak yığmamıza gerek yok. Bunlar saptan çıkan yeni kökleri toprağa saplayarak ilerleyeceklerdir. Sulama sıklığına gelince her zamanki gibi en güvenilir yöntemi uygulayacağız. Toprağı parmağınızın ikinci boğumuna kadar sokun. Eğer nemli ise sulamayın. Fazla su yaprakların sararmasına, çiçeklerin dökülmesine sebep olur. Domates fidesindeki emici sürgünleri almayı unutmayın. Neden mi? Mutlaka emici sürgünleri alın. Bu sayede domates fideniz enerjisini bu emici sürgünler yerine anaç gövdeye harcasın. Domates fidesi gün içerisinde en az 5-6 saat güneş gören bir yerde bulunsun. Bu çatal kısmın ortasından çıkanlar emici sürgünlerdir. Almanız gereken sürgünler bunlardır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.